Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size Heidi adında harika bir hikaye anlatacağım. Bir zamanlar görkemli Alplerin eteklerinde yemyeşil çayırlar ve pırıl pırıl akan dereler arasında şirin bir köy varmış. Ve o köydeki herkes Heidi adında neşeli ve meraklı küçük bir kız tanıyordu. Anne ve babasını küçük yaşta kaybetmişti. Bu yüzden onu eğlenceyi seven Dete teyzesi büyütüyordu. Bir gün Dete teyze şehirde bir iş buldu ve Heidi'yi yanına alamadığı için onu dağların tepesindeki küçük bir kulübede tek başına yaşayan katı ve yalnız büyük babasına bırakmaya karar verdi. Böylece Heidi sadece küçük bir bohça eşya taşıyarak ve kalbinde heyecan ve endişe karışımı bir duyguyla dağlara doğru yola çıktı. Büyük babasının dağ kulübesine ilk kez vardığında gözleri meraktan kocaman açılmıştı. Evin etrafı güzel çiçeklerle çevriliydi, keçiler yakınlarda huzur içinde otluyordu ve gökyüzü başının üzerinde parlak mavi bir tuval gibi uzanıyordu. Büyük babası ilk başta sert ve çekingen görünse de, Heidi'nin bulaşıcı neşesi ve sıcaklığı yavaş yavaş onun katı kalbini eritmeye başladı. Heidi ayrıca çobanlık yapan Peter adında nazik ve yakışıklı bir genç adamla tanıştı. Dağların gizli harikalarını, keçilerin oynadığı yemyeşil otlakları ve dağ zirvelerinden nefes kesen manzaraları göstererek ona rehber oldu. Günler haftalara dönüştükçe Heidi dağların kızına dönüştü. Kuş cıvıltılarıyla uyanıyor, Peter'a keçiler konusunda yardım ediyor ve akşamlarını ateşin başında büyük babasının hikayelerini dinleyerek geçiriyordu. Fısıldayan çayırları ve oyuncu keçileriyle dağlar onun evi oldu. Ancak Heidi'nin dağlarda geçirdiği zamanın uzun sürmemesi gerekiyordu. Bir gün Dete teyze onu almaya geldi ve Frankfurt'ta zengin bir ailenin yanında yaşama zamanının geldiğini söyledi. Araba onu dağlardan uzaklaştırırken Heidi'nin kalbi kırıldı. Dağlar ve dağlardaki insanlar, özellikle de Peter, onun gerçek ailesi oldu ve şimdi anlamadığı bir hayatı yaşamak için onları terk ediyordu. Büyük şehirde Heidi büyük bir malikaneye götürüldü. Orada kendi yaşında tekerlekli sandalye kullanan bir kız olan Clara ile tanıştı. Fiziksel kısıtlamalarına rağmen Clara nazik, zeki ve meraklıydı. Heidi ona dağlar, keçiler ve arkadaşı Peter hakkında her şeyi anlattı. O konuşurken Clara'nın gözleri merakla parlıyordu. Heidi ve Clara kısa sürede arkadaş olsalar da Heidi şehir hayatına uyum sağlamakta zorlandı. Yüksek beton duvarlar, katı kurallar, sıkıcı dersler ve özgürlük eksikliği onu üzüyordu. Geceleri rüyasında dağları görürmüş. Bazen uykusunda konuşuyor, bazen de keçiler için ağlıyordu. Hizmetçiler onun tuhaf olduğunu düşünüyorlardı. Onu görmesi için bir doktor çağrıldı ve doktor Heidi'nin kalbinin gerçekten dağlara ait olduğunu keşfetti. Neyse ki Clara'nın babası onun özlemini anladı. O da onu eve geri gönderdi. Heidi Clara'ya veda ederken, "Bir gün sen de dağlara geleceksin," diye söz verdi. Heidi dağlara döndüğünde büyük babası Peter ve keçiler onu sevinçle karşıladı. Heidi kendini bildik rutinin içine attı, keçilere bakıyor ve büyük babasına yardım ediyordu. Yine de kalbinin bir yanı Clara ve şehir için acıyordu. Bir süre sonra Clara ziyarete geldi. Temiz havanın, Heidi'nin neşeli ruhunun ve Peter'ın sabırlı yardımının etkisiyle Clara yürümeye başladı. Bu gerçek bir mucizeydi. Büyük babam gözyaşlarını tutamadı. Heidi'nin sınırsız sevgisi, doğanın iyileştirici gücü ve dostluklarının gücü bir mucize yaratarak Clara'nın ayağa kalkmasına yardımcı olmuştu. Yıllar geçtikçe Heidi büyük babasıyla birlikte dağlarda yaşamaya devam etti. Sık sık Clara'yı ve şehri düşünüyordu. Ama oradaki hayatı bir amaç ve mutlulukla dolu hale gelmişti. Her sabah güneş doğarken dağlar Heidi'nin vadilerde yankılanan kahkahalarının sesiyle uyanırdı. Dağları dünyadaki her şeyden daha çok seven kızın kalıcı ruhunun bir kanıtı. Ve böylece dağların kızı Heidi'nin hikayesi anlatılmaya devam etti. Duyan herkese doğanın iyileştirici gücünü, ailenin gücünü ve kalplerimizin sesini dinlediğimizde ortaya çıkan sihri hatırlatıyor. Ve bu da hikayenin sonu. Bu hikayeyi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.